Tarihte Walt Disney olarak bildiğimiz adam 5 Aralık 1901'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago şehrinin Hermosa semtinde dünyaya geldi. Henüz çocukken bile sıradan bir hayatın ötesine geçeceği belliydi. Babası Elias Disney, İrlandalı göçmenlerin oğlu, sert, disiplinli ve çalışkan bir adamdı. Elias'ın gençliği sürekli arayışlarla geçti. Ailesiyle birlikte 1870'lerde Kaliforniya'ya gidip altına hücumun son dalgasından pay almak istediler. Ancak bu girişim başarısız oldu. Elias, hayatını kazanabilmek için çiftçilikten demiryolu işçiliğine, inşaatçılıktan marangozluğa kadar sayısız meslekte şansını denedi. Bir süre portakal çiftçisi oldu. Fakat bu da uzun sürmedi. Sonunda Chicago'ya dönerek inşaat sektöründe müteahhitlik yapmaya başladı. Walt'un annesi Flora Cole ise İngiliz ve Alman kökenliydi. Nazik, sabırlı, aileye bağlı bir kadındı. Elias, Kansas'ta öğrencilik yaparken Flora ile tanıştı. Kısa sürede evlendiler ve 5 çocuk sahibi oldular. Ailenin ilk çocukları Herbert 1888'de doğdu. Onu 1890'da Raymond, 1893'te Roy izledi. Uzun bir aradan sonra 1901'de Walt dünyaya geldi. En küçükleri Ruth ise 1903'te doğdu. Walt, ailenin ortanca çocuğu olarak hem abileri hem de küçük kız kardeşiyle büyüdü. Disney ailesi Elias'ın iş arayışları yüzünden sürekli taşınıyordu. Chicago'daki evlerinde yaşadıkları bir hırsızlık olayı Elias'ın sinirlerini bozdu. Dindar ve muhafazakar bir adam olarak çocuklarının suçun yaygın olduğu bir şehirde büyümesini istemedi. Bu yüzden ailesini Missouri eyaletinin Marceline kasabasına götürdü. Burada 40 dönümlük bir çiftlik satın aldılar. Ağaçlar, hayvanlar ve tarlalarla çevrili bu ortam Walt'un hayal gücünü besledi. Küçük yaşta resim yapmaya, doğayı defterlerine aktarmaya başladı. Fakat çiftlik hayatı kolay değildi. Ekinler bol kazanç sağlamıyor, işler ağır geliyordu. Abileri Herbert ve Raymond sonunda aileden ayrılıp yeniden Chicago'ya döndüler. 1911'de Elias bu kez Kansas City'ye taşınmaya karar verdi. Burada The Kansas City Star gazetesinin dağıtım işini aldı. Walt ve abi Roy sabah 4'te kalkıyor, kilometrelerce yol yürüyerek gazeteleri dağıtıyor, ardından yorgun argın okula gidiyorlardı. Bu ağır tempo Walt'un derslerini olumsuz etkiledi. Ama bir şeyden hiç vazgeçmedi: çizim tutkusu. Ders kitaplarının kenarları, defter sayfaları hep karikatürlerle doluydu. Tam o yıllarda Amerika'da eğlence anlayışı değişiyordu. Tiyatrolar, komedi gösterileri, Buffalo Bill'in vahşi batı şovları hala ilgi çekiyordu. Ama artık sinemanın yükselişi başlamıştı. 19. yüzyılın sonlarından itibaren hareketli görüntüleri kaydetmenin yolları bulunmuş, kısa filmler büyük kitlelere ulaşmaya başlamıştı. Hatta 1908'de Fransız sanatçı Émile Cohl, tarihin ilk çizgi animasyonu sayılan Fantasmagoria'yı yapmıştı. Walt o sıralar sadece 6 yaşındaydı. Ama bu yeni sanat dalı ileride onun hayatını değiştirecek ve tüm dünyanın çocukluğunu etkileyecek bir dönüm noktası olacaktı. 1917'de Disney ailesi yeniden Chicago'ya döndü. Elias, Ozel Company adlı bir meyve suyu ve jöle fabrikasının hissedarı olmuştu. Burada işleri takip ederken Walt, McKinley Lisesi'nde okumaya başladı. Okul gazetesinde karikatürist olarak görev aldı. Çizimleriyle dikkat çekiyor, yavaş yavaş kendi tarzını buluyordu. Ancak Amerika 1. Dünya Savaşı'na girmişti ve Walt da ülkesine hizmet etmek istiyordu. Orduya katılmak için yaşı küçük olduğundan kabul edilmedi. Bunun üzerine doğum tarihini değiştirerek sahte bir belgeyle Kızıl Haç'a yazıldı. Fransa'ya gittiğinde savaş bitmişti ama bu dönemde de çizmeye devam etti. Askerler için karikatürler yaptı. 1919'da ülkesine döndüğünde Kansas City'de bir reklam ajansında işe başladı. Burada hayatının en önemli yol arkadaşı Ub Iwerks ile tanıştı. Ub, yetenekli bir çizerdi ve Walt'le kısa sürede sıkı dost oldular. İkisi birlikte küçük bir stüdyo kurarak reklam çizimleri yapmaya başladılar. Walt'un girişimci ruhu, Ub'un teknik zekasıyla birleşince ortaya güçlü bir ortaklık çıktı.
Hatta UB, animasyon kamerasına motor takarak çizimlerin daha hızlı hareket ettirilmesini sağlayan bir yenilik geliştirdi. Walt'un hayalleri Kansas'a sığmıyordu. 1923'te abisi Roy'un yanına Hollywood'a taşındı. Burada Disney Brothers stüdyoyu kurdular. İlk işlerinden biri Alice Komedileri adlı kısa filmler oldu. Canlı oyuncuların çizgi karakterlerle aynı sahnede buluştuğu bu yapımlar dikkat çekti. Bir süre sonra stüdyo Walt'un adını taşıyacak şekilde yeniden adlandırıldı. Walt Disney Company. Ardından Ub Iwerks'i de Hollywood'a davet etti ve birlikte yeni bir dönemi başlattılar. O dönemde Hollywood büyük bir devrim yaşıyordu. Sessiz filmler yerini sesli filmlere bırakıyor, talkies yani konuşan filmler 1930'lara doğru sinemanın yeni standardı haline geliyordu. Disney stüdyosu da bu gelişmeleri yakından takip etti. Walt'un asıl farkı hayal gücü ve inadıydı. Onun sayesinde animasyon sadece çocukların değil herkesin ilgisini çeken bambaşka bir sanat dalına dönüştü. 1923 yılı Walt Disney'in hayatında dönüm noktasıydı. O sıralarda Idaho'lu genç bir kadın Lillian Bounce iş aramak için Kaliforniya'ya gelmişti. Kısa süre sonra Disney stüdyolarında sekreter olarak çalışmaya başladı. Walt'la aralarında kısa zamanda bir yakınlık doğdu. İkili 13 Temmuz 1925'te Idaho'da sade ama anlamlı bir törenle evlendi. Lillian, Walt'un hayatında yalnızca bir eş değil, aynı zamanda ilham kaynağı oldu. Yıllar sonra Mickey Mouse'un ismini Mortimer yerine Mickey olarak önermesi, Walt'un en büyük icatlarından birine damga vurdu. Ancak evlilikleri her zaman kolay olmadı. Çocuk sahibi olmakta yaşadıkları güçlük, Walt'u derinden sarstı. 1931'de geçirdiği sinir krizi bu zorluğun en çarpıcı göstergesiydi. Lillian birkaç düşükten sonra Aralık 1933'te kızları Diane'i dünyaya getirdi. İkinci çocukları olmayınca 1936'da Sharon adını verdikleri bir bebeği evlat edindiler. Dışarıya biyolojik çocukları gibi gösterdiler. Fakat aile içindeki gerçek farklıydı. Walt, aile yaşamında zaman zaman mesafeli bir figürdü. Büyük evlerinde kendine ayırdığı bir odada oyuncak trenlerle saatler geçirirdi. Neredeyse yarım mil uzunluğunda raylar üzerinde hareket eden bu tren, onun çocukluk hayallerinin bir yansımasıydı. Ama aynı zamanda Walt duygusal bir insandı. Disneyland yıllarında eşi Lillian'a duyduğu minneti göstermek için Lily Bell adını verdiği özel bir tren vagonunu yaptırdı. Walt'un kariyerinde ise o dönemde büyük bir yolculuk başlıyordu. 1920. yılların sonunda Disney ve Ub Iwerks stüdyolarını ayakta tutan Alice Komedileri serisini bitirmişti. Yeni bir projeye ihtiyaçları vardı. Bu sırada Universal Pictures'ın karikatür bölümüne karakter aradığını öğrendiler. İlk başta bir kedi karakteri düşünseler de piyasada fazlasıyla benzer karakter vardı. Bunun üzerine bir tavşan yaratmaya karar verdiler. İşte bu şekilde Oswald the Lucky Rabbit doğdu. Siyah beyaz çizilen Oswald kısa sürede popülerlik kazandı ve stüdyonun en önemli gelir kaynağı haline geldi. İlk deneme filmi Poor Papa Universal tarafından reddedilse de ikinci yapım Trolley Troubles beğeni topladı. Ardından tam 27 kısa film geldi. Bu başarı sayesinde stüdyo büyüdü, çalışan sayısı 20'yi buldu ve Disney kardeşler sağlam bir ekonomik temele kavuştu. Fakat 1928'de işler değişti. Walt, New York'ta Universal ile kar paylaşımını yeniden görüşmek istedi. Fakat istediği sonucu alamadı. Daha da kötüsü, Oswald'ın ticari haklarının Disney'in elinde olmadığını öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Kaliforniya'ya dönüş yolunda yeni bir karakter yaratmaya karar verdi. Oswald'a benzeyen ama telif sorunlarından uzak bir figür olmalıydı. Fare fikri işte bu yolculukta doğdu. Walt başlangıçta ona Mortimer Mouse adını vermeyi düşündü. Ancak Lillian bu ismin kulağa sert geldiğini söyleyerek Mickey Mouse önerisinde bulundu. Ve tarihin akışı değişti. Kaliforniya'ya döndüğünde Ub Iwerks, Walt'ın hayalini kağıda döktü ve Mickey Mouse ortaya çıktı. İlk deneme filmi Plane Crazy istenen etkiyi yaratmadı. Ancak yılmadan devam ettiler. Ortaya çıkan ikinci film Steamboat Willie, animasyon dünyasında çığır açtı. Mickey Mouse'un sahneye çıktığı bu kısa film tam senkronize ses kullanılan ilk animasyonlardan biri oldu. Yaklaşık 8 dakika süren filmde Mickey bir buharlı geminin pilotu olarak seyirciyi karşıladı.
Karakterlerin hareketlerine uyumlu müzikler, ses efektleri ve mizahi anlatım izleyicileri büyüledi. 1928'in Kasım ayında New York'ta gösterime giren film büyük beğeni topladı. Mickey kısa sürede bir fenomen haline geldi. 1929'a gelindiğinde Mickey tek başına 12 kısa filmde başrol oynamıştı. Lisans anlaşmaları, oyuncaklar, dergiler ve daha fazlası sayesinde şirketin değeri katlanarak arttı. Bugün geriye dönüp bakıldığında Mickey Mouse'un Disney'e yaklaşık bir yüzyılda 200 milyar dolara yakın kazandırdığı tahmin ediliyor. Ama Walt Disney durmadı. 1929'da yeni bir seri başlattı. Silly Symphonies. Başlangıçta tek tek şarkılara eşlik eden küçük animasyonlar olarak planlanan bu filmler zamanla daha kapsamlı yapımlara dönüştü. 1929 ile 1939 arasında tam 75 Silly Symphony filmi üretildi. Bunlar arasında en unutulmazı 1933'te yayınlanan Three Little Pigs oldu. Üç Küçük Domuz yalnızca çocuk masalı değil, aynı zamanda dönemin ekonomik buhranında milyonlarca Amerikalıya umut veren bir hikayeydi. Film 22 bin dolarlık maliyetine karşın çeyrek milyon dolardan fazla kazandırdı ve 1934'te en iyi kısa animasyon Oscar'ını kazandı. Ne var ki bu yıllarda Walt'la Ub-Iwerks arasında anlaşmazlık çıktı. Walt'un sert tutumu ve işin ticari tarafındaki baskısı Ub'un stüdyodan ayrılmasına neden oldu. O kendi yoluna gitse de Disney için asıl hedef artık çok daha büyüktü. Dünyanın ilk uzun metrajlı animasyon filmini yapmak. Birçok fikir masaya yatırıldı. Antik Yunan'ın destanları, Gulliver's Travels gibi klasikler tartışıldı. Ancak Walt, Grimm kardeşlerin masalı Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler üzerinde karar kıldı. 1937'nin Noel döneminde vizyona giren film, yalnızca çocukları değil, yetişkinleri de büyüledi. Snow White and the Seven Dwarfs, $8 milyon gişe yaptı ve sinema tarihinde bir devrim yarattı. 1939'da Walt Disney bu filmle Akademiden onursal Oscar ödülünü aldı. Başarı Walt'u daha da cesaretlendirdi. Bir sonraki proje Carlo Collodi'nin Pinokyo hikayesiydi. 1940'ta vizyona giren film, orijinal eserin karanlık öğelerini yumuşatıyor, karakterlere yeni bir canlılık katıyordu. Pinokyo, Disney'in masal uyarlamalarına damga vuran bir başka dönüm noktası oldu. Disney, Collodi'nin sert ve alegorik metnini yumuşatarak aile dostu bir masala dönüştürdü. Orijinalde kısa bir sahnede görünüp Pinokyo tarafından öldürülen Cırcır böceği, Disney'in ellerinde vicdanın sesi oldu. Jiminy Cırcır artık Pinokyo'nun yol arkadaşıydı. Lorenzini'nin sanayi toplumuna, ahlaki yozlaşmaya ve kolay yoldan kurtuluşa dair sert eleştirisi bu uyarlamada büyük ölçüde kaybolsa da film eleştirmenlerden güçlü övgüler aldı. Üstelik müzik dallarında Oscar kazanan ilk animasyon film olarak tarihe geçti. Ne var ki gişede aynı parıltı yoktu. Çünkü Avrupa'da savaş çoktan patlamıştı. ABD resmen tarafsız olsa bile ekonomik sarsıntının dalgaları Amerika kıyılarına çabucak vurmuş, sinema salonlarının kasalarını soğutmuştu. Tam bu çalkantılı yıllarda Walt'un attığı bazı adımlar uzun süre tartışılacaktı. Aralık 1938'de İradenin Zaferi ve Olympia gibi açık propaganda filmleriyle adı anılan Alman yönetmen Leni Riefenstahl ve beraberindeki heyete Disney stüdyolarının kapıları açıldı. Bu ziyaret, Kristallnacht, 9 Kasım 1938 gecesi, Almanya ve Avusturya'da Yahudi yurttaşlara, dükkanlara ve sinagoglara yönelik vahşi saldırılar henüz dünya basınında tazeyken gerçekleşti. Haber duyulur duyulmaz tepkiler yükseldi. Şirket, Riefenstahl'ın grubun içinde olduğunu önceden bilmediklerini, bilselerdi gezinin yapılmayacağını söyledi. Buna karşın Walt'un Avrupa dağıtımı ve alacak meseleleri için görüşmeyi bilerek kolaylaştırdığı iddiası da hiç susmadı. Bu ziyaret, Disney'i antisemitizm suçlamalarına açık hale getirdi. Yine de onun kişisel görüşlerinin net kanıtlarla sabitlenmediğini savunanlar, hadisenin basit bir özensizlikten ibaret olabileceğini ileri sürdü. Bu olasılığı güçlendiren bir kişisel trajedi vardı. Riefenstahl ziyaretiyle neredeyse eş zamanlı olarak Walt'un annesi Flora, 26 Kasım 1938'de Walt ve Roy'un onlar için satın aldığı Kuzey Hollywood'daki evde karbon monoksit zehirlenmesinden hayatını kaybetti. Arızalı fırın daha önce şikayet konusu olmuştu.
Fakat o çağda kokusuz ve sinsi karbon monoksitin ölümcüllüğü yeterince bilinmiyordu. Baba Elias çok sarsıldı ama toparlandı ve 1941'de 82 yaşında vefat etti. Bu süreçte baba oğul arasında soğuk rüzgarlar esti. Kimi tanıklar Elias'ın evi satın alan Walt'u bilinçli olmasa da suçladığını fısıldar. Walt, annesinin ölümünü bir düğüm gibi içinde taşıdı. Onu yakından tanıyanlar bu tarihten sonra karakterinde sertleşen bir hat gördüklerini söyleyecekti. 1940'lı yıllardan 1960'lı yıllara uzanan pek çok Disney yapımında anne figürünün yokluğu da bazılarının gözünde bu kaybın perdedeki gölgesiydi. Dünya alev alevdi. 1939'da Almanya Polonya'ya girdi. Britanya ve Fransa savaş ilan etti. Başkan Franklin D. Roosevelt, ABD'yi resmen tarafsız tutarken fiilen Britanya'ya destek veriyordu. 7 Aralık 1941'de Japonya'nın Pearl Harbor saldırısı Amerika'yı doğrudan savaşın içine çekti. Savaş ekonomisi tasarruf ve rasyon dönemiydi. Sinemaya gidebilen seyirci azaldı. Avrupa pazarı adeta kurudu. Disney için tablo daha da karmaşıktı. Mart 1940'ta şirket, tezgah üstü, over the counter, hisse satışıyla finansal yapılandırmaya gidiyordu. Bunun öncesinde maliyeti kısmak için bir dizi iş reformu başlatıldı. Ancak stüdyo çalışanları, özellikle animatörler, uzun mesailerine rağmen 40 saat çalıştıklarını beyan eden kağıtları imzalamaya zorlandıklarını, emeklerinin jenerikte hakkıyla anılmadığını ve maaşların yetersiz kaldığını öne sürdüler. Biriken öfke Mayıs 1941'de patladı. Disney animatörleri grevi başladı ve 4 ay sürdü. Walt ilk anda sert bir çizgi izledi. Fakat sonunda sendikalaşmayı kabul edip çalışma koşullarını iyileştirmek zorunda kaldı. Bu fırtınanın içinde eski dost Ub Iwerks ile buzlar eridi. 1940'da barıştılar ve Ub önümüzdeki çeyrek yüzyıl boyunca yeniden stüdyonun teknik omurgasına güç verdi. Bu hengamede Disney'in en iddialı deneylerinden biri beyaz perdeye geldi. Fantasia 1940. Başlangıçta Silly Symphony çatısı altında Büyücünün Çırağı adlı bir kısa olarak tasarlanan proje, üretim maliyetleri kabardıkça bir sinema senfonisine dönüştü. Mickey Mouse'un Büyücünün Çırağı kılığına büründüğü bu filmde Johann Sebastian Bach'tan Igor Stravinsky'ye, Ludwig van Beethoven'dan Paul Ducas'ya uzanan klasik repertuvarı Leopold Stokowski ve Philadelphia Orkestrası seslendirdi. Yaklaşık 2 saatlik bu görsel işitsel deney, bugün erken dönem animasyonun başyapıtları arasında anılıyor. Stokowski'ye onursal Oscar geldi. Disney içinse bu, yüksek sanatla popüler kültürü cesurca buluşturan bir manifestoydu. Yine de salonlar dolmadı. Savaş gölgesi gişeyi kesti. Özel ses sistemleriyle gösterim maliyeti arttı. Walt gerçeği gördü. Savaş yıllarında rotayı kısmen çevirmek şarttı. Pearl Harbor'dan haftalar sonra Burbank'taki stüdyo sahası, Lockheed uçak tesislerini korumakla görevli yüzlerce deniz piyadesine geçici kışla oldu. Daha da önemlisi, hükümetle eğitim ve propaganda filmleri için kapsamlı anlaşmalar yapıldı. Disney, savaşta yüz olarak Donald Duck'ı öne çıkardı. 1942 ile 45 arasında Donald, hat işçisi, asker ya da sivil figür olarak sayısız kısa filmde göründü. Bunların en ünlülerinden Der Führer's Face, Donald'ı Nutziland'de amansız bir montaj hattında çalışırken resmeder. Rasyon, militarist disiplin ve zorunlu selam ritüeliyle boğuşan karakter, kara mizahın içinde rejimin absürtlüğünü teşhir eder. Film, savaş yıllarında Oscar kazanan 2 animasyonlu kısa filmden biriydi ve cephe gerisinde moralleri diri tutmayı amaçlayan daha geniş bir prodüksiyon dalgasının parçasıydı. Bu sözleşmeler stüdyoyu ayakta tutan can simidi oldu. Bütün bunların arasında Walt'un savaş öncesinde başlatıp tamamlamak istediği projeler de vardı. Dumbo onlardan biriydi. Büyük kulakları yüzünden alay edilen Jumbo Junior'ın Dumbo diye küçümsenerek anıldığı ama sonunda tam da o kulaklarıyla göğe yükseldiği hikaye. Fantasia'nın ticari hayal kırıklığından sonra Walt maliyetleri sıkı tutmaya karar verdi. Süre kısaldı, anlatı yalınlaştırıldı.
Sonuçta Dumbo, 1941'de yalnızca 64 dakikalık bir film olarak vizyona girdi ve seyirci bu küçük filin büyük kalbine aşık oldu. Ekonomik akıl ve duygusal doğruluk savaş gölgesinde bile yolunu bulmuştu. 1942'de vizyona giren Bambi, aslında Felix Salten adlı Yahudi-Avusturyalı bir yazarın 1923'te yayımlanan romanına dayanıyordu. Kitap, yüzeyde bir geyiğin hayat döngüsünü anlatan pastoral bir hikaye gibi görünse de, arka planında Avrupa'da yükselen antisemitizmin gölgesini taşıyan bir alegoriydi. Salte'nin orman yaratıkları üzerinden anlattığı, giderek düşmanlaşan bir toplumda hayatta kalma mücadelesi, Yahudilerin Avrupa'da karşılaştığı tehlikelere güçlü bir göndermeydi. Fakat Disney uyarlaması, bu derin ve karanlık alt metni neredeyse tamamen silmiş, hikayeyi daha çok aile dostu, çocukların izleyebileceği duygusal bir masala dönüştürmüştü. Eleştirmenler daha sonra bunu Walt'un hikayeleri dezenfekte etme eğiliminin en çarpıcı örneklerinden biri olarak değerlendirecekti. Bambi, görsel şiirselliğiyle animasyon tarihinde hala yüksek bir yerde anılır. Ancak orijinal romanın toplumsal alegorisi kaybolmuştu. Bu durum, Walt'un adı etrafında dönen antisemitizm tartışmalarına yeni bir katman ekledi. Kimilerine göre Disney 20. yüzyıl kültürünü yalnızca eğlencelik, masum bir forma sokuyor. Ağır anlamları törpülüyor, tarihi ve toplumsal göndermeleri aptallaştırıyordu. Savaşın gölgesi stüdyonun tüm işleyişini sarstı. Donald Duck artık Führer'in karikatürize edilmiş benzerine selam veriyor, montaj hattında Amerikan seyircisine propaganda mesajı ulaştırıyordu. 1945'te Avrupa'da savaş sona erdi. 4 ay sonra Japonya'ya atılan 2 atom bombasıyla küresel felaket nihayet duruldu. Barış geldiğinde Disney stüdyoları da yaralarını sarıyordu. Stüdyo milyonlarca dolar borç içindeydi. Walt ve Roy, Bank of America ile masaya oturup borç yapılandırması yapmak zorunda kaldılar. Banka, Disney'in temellerinin sağlam olduğunu, zaman tanınırsa toparlanabileceğini biliyordu. Bu anlaşma, stüdyonun çökmesini engelledi. 1945'ten 1955'e uzanan 10 yıl Disney için yeniden yapılanma dönemi oldu. Uzun metrajlı animasyonlar bir süre rafa kalktı. Onun yerine düşük maliyetli, makul kar getiren canlı aksiyon, doğa belgeselleri ve küçük projeler yapıldı. Ancak 1950'lerin başına gelindiğinde stüdyo yeni bir altın döneme girdi. Cinderella 1950, Alice in Wonderland 1951 ve Peter Pan 1953 ardı ardına vizyona girerek muazzam başarı kazandı. Bu filmler Walt'u sadece sanatçı değil, aynı zamanda dönemin en zengin iş insanlarından biri yaptı. Ölümüne yakın serveti yaklaşık 100 milyon dolara ulaşmıştı ki bugünün ölçüleriyle milyarlarca dolar anlamına gelir. Ama bu servet ve başarı Walt'un kişisel ilişkilerini yumuşatmadı. Çalışma arkadaşları onu işkolik, mesafeli ve çoğu zaman duygusuz bir patron olarak hatırlıyordu. Övgüyü nadiren dile getirirdi. Bir şeyi gerçekten beğendiğinde tek söylediği "bu işliyor" olurdu. Çalışanlarından aşırı yüksek standartlar bekler, çoğu zaman öfkesini kontrol edemezdi. Abisi Roy'a bile zaman zaman şirketin muhasebecisi diyerek küçümseyici tavır takınmıştı. Yine de yetenekli personeline sadıktı. Şirket toparlandığında onlara cömert ikramiyeler dağıtmaktan geri durmadı. 1940'ların sonu ve 1950'lerin Kızıl Korku yılları Walt'un siyasi yönünü de ortaya çıkardı. ABD'de Soğuk Savaş paranoyası yükselirken Hollywood komünist yuvası olarak görülmeye başlandı. Walt da bu atmosferde aktif rol aldı. 1941'de Variety dergisinde yayımladığı bir yazıda kendi stüdyosundaki animatörlerin grevini komünist bir hareket olarak tanımladı. 1944'te Hollywood'da Motion Picture Alliance for the Preservation of American Ideals adlı bir örgütün kurucuları arasında yer aldı. Ama en çok ses getiren hareketi 1947'de Temsilciler Meclisi Amerikan Olmayan Faaliyetler Komitesi oturumlarında genç Ronald Reagan'ın yanında sahneye çıkıp meslektaşlarını potansiyel komünist olmakla suçlamasıydı.
FBI kayıtları Walt'un bu yıllarda özel ajan sıfatıyla da ilişkili olduğunu gösterir. Çoğu tarihçi bunun eğitim filmleri ve kültürel gözlemlerle sınırlı olduğunu düşünür. Savaş sonrası Amerika'da televizyon hızla yükselirken Walt yeni medyayı ilk benimseyenlerden biri oldu. 1955'te Mickey Mouse Club yayına girdi. Program kısa ömürlü çocuk yıldızlarını dünyaya tanıttı ama asıl önemlisi Disney'in televizyonu bir eğlence platformu olarak sahiplenmesiydi. 1983'te açılacak Disney Channel'ın temelleri bu vizyonla atıldı. Ama Walt'un enerjisinin büyük kısmını 1950'lerin başında geliştirdiği en büyük hayali tüketiyordu: Disneyland. Yıllardır stüdyoya ziyaretçi talepleri geliyordu. Fakat Burbank tesislerini halka açmak mümkün değildi. Walt, bir aile parkı fikrini büyüttü. Yalnızca çocuklara değil, aynı zamanda yetişkinlere de hitap edecek, içinde masalların canlanacağı bir dünya. Bunun için Anaheim, Orange County'de 160 dönümlük geniş bir arazi satın aldı. 1954'te inşaat başladı. Bir yıl sonra 1955 yazında Disneyland kapılarını açtı. Açılış günü sıcak havada asfaltın erimesi, içki satan sahte biletçiler ve kalabalık kaosuyla felaket gibiydi. Fakat kısa sürede Disneyland, modern tema parklarının prototipi haline geldi. Parkın ünü dünya çapında yayıldı. Hatta 1959'da ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Sovyet lider Nikita Khrushchev'in en büyük isteği Disneyland'ı görmekti. Güvenlik endişeleri nedeniyle bu gerçekleşmeyince Khrushchev öfkeyle "Halkıma bunu nasıl açıklayacağım, kelime bulamıyorum" diyerek tepki gösterdi. Walt, Disneyland'la uğraşırken film üretimini de sürdürdü. 1955'te Lady and the Tramp, Lady ve Sokak Köpeği vizyona girdi. Ardından 1959'da Sleeping Beauty, Uyuyan Güzel, 1961'de 101 Dalmaçyalı. Her biri Disney'i daha da popüler ve küresel hale getirdi. 1964'te ise bambaşka bir yapım geldi: Mary Poppins. Robert Stevenson'un yönettiği müzikal, Julie Andrews ve Dick Van Dyke'ın performansıyla sinema tarihine geçti. Hem eleştirel hem ticari anlamda büyük bir başarıydı. 44 milyon dolar hasılatıyla yılın en çok kazanan filmi oldu. 13 dalda Oscar'a aday gösterildi ve 5 ödül kazandı. Mary Poppins, Walt Disney'in yalnızca animasyon değil, canlı aksiyon sinemasında da büyük başarılara imza atabileceğini kanıtladı. 1960'ların başında Walt Disney, kariyerinin en büyük canlı aksiyon başarısına imza atmıştı: Mary Poppins. Eleştirmenler ve izleyiciler filmi kucakladı. Bu, Disney'in yalnızca animasyonda değil, sinemanın farklı türlerinde de zirveye çıkabileceğini kanıtladı. Ama Walt'un zihninde yeni bir hayal doğuyordu. Bu hayal, Disneyland'ın ötesinde insanlık için bambaşka bir geleceği hedefliyordu. Çoğu insan Epcot ismini duymuştur. Bugün Orlando'daki Walt Disney World'de bir tema parkı olarak bilinir. Oysa Walt'un vizyonunda Epcot bambaşka bir şeydi. Experimental Prototype Community of Tomorrow, yani yarının deneysel prototip topluluğu. Disney, teknolojinin ve planlı yaşamın merkezde olduğu ütopik bir şehir düşlüyordu. Bu şehir, monoraylarla örülmüş modern ulaşım sistemlerine, dev bir kubbenin altında kurulacak bir merkez alana, kongre ve otellere sahip olacaktı. Çevresini yeşil kuşaklar saracak, banliyö tarzı evler bu halkaların içinde yükselecekti. Epcot sakinleri son teknolojiyle donatılmış evlerde yaşayacak, şehrin her sakini burada bir işe sahip olacaktı. Ama Walt'un vizyonu demokratik değildi. O şehrin tek yöneticisi olmayı, her şeyin ideal şekilde işlemesi için nihai kararı kendisinin vermesini istiyordu. Yani Epcot yalnızca bir şehir değil, bir şirket devlet olacaktı. 1965'e gelindiğinde Disney, Florida'da 27 bin dönümlük araziyi çoktan satın almıştı. Bu Manhattan'ın 2 katı büyüklüğünde devasa bir alandı. Fakat Walt'un planladığı şekliyle EPCO Tesla gerçekleşmedi. Onun yerine bu topraklarda 1971'de Walt Disney World açıldı. İlk etapta yalnızca Magic Kingdom vardı. Walt'un hayali bu parkın Epcot sakinleri için bir istihdam merkezi olmasıydı. Yıllar sonra 1982'de açılan Epcot merkezi, onun vizyonunun bazı izlerini taşısa da ütopik topluluk yerine dünya kültürlerine ve teknolojiye adanmış bir tema parkı haline geldi.
Daha sonra Disney MGM stüdyoları 1989 ve Animal Kingdom 1998 eklendi. Bugün Walt Disney World, 77 binin üzerinde çalışanıyla Amerika'daki tek bir noktada en büyük işveren ve dünyanın en çok ziyaret edilen tatil merkezi haline geldi. Ne yazık ki Walt, Magic Kingdom'ın açılışını, Epcot'un dönüşümünü veya diğer parkların doğuşunu göremedi. Çünkü sağlığı hızla bozuluyordu. Çocukluğundan beri yoğun sigara içicisiydi. Üstelik filtresiz sigaraları tercih ediyordu. Bu alışkanlık yıllar içinde ciğerlerini mahvetti. 1966'da nihayet doktora gittiğinde akciğer kanseri teşhisi konuldu. O dönemde tedavi imkanları kısıtlıydı. Radyoaktif kobalt tedavisi uygulanıyordu ama sonuç vermedi. Teşhis konulduktan birkaç hafta sonra durumu ağırlaştı ve hastaneye yatırıldı. 15 Aralık 1966'da 65 yaşını henüz bir hafta geçmişken hayata veda etti. Ardında dev bir miras bıraktı. Son üzerinde çalıştığı film, Rudyard Kipling'in romanından uyarlanan The Jungle Book, ölümünden aylar sonra 1967'de vizyona girdi. Walt'un yaratıcı ellerinden çıkmış son film olarak tarihe geçti. Disney'in yaşamı boyunca ürettiği uzun metrajlı film sayısı 80'leri aşmış, yüzlerce kısa animasyonla birlikte dev bir külliyat ortaya çıkmıştı. Cenazesi sade oldu. Yakıldı ve külleri Kaliforniya'ya serpildi. Kardeşi Roy, şirketin başına geçerek 1971'de kendi ölümüne dek Disney mirasını devam ettirdi. Walt Disney yalnızca filmleriyle değil, akademi ödüllerindeki rekorlarıyla da tarihe geçti. Kariyeri boyunca 59 Oscar adaylığı aldı. Bu tek bir kişi için hala ulaşılamamış bir rakamdır. Rekabetçi kategorilerde 22 Oscar kazandı. Ayrıca 4 kez onursal ödüle layık görüldü. 1932'de Mickey Mouse'un yaratımı için aldığı özel Oscar, 1939'da Snow White and the Seven Dwarfs için verilen ve yanında 7 minyatür Oscar heykelciği bulunan ödül, animasyon tarihine damga vurdu. 1942'de Fantazia için kullanılan yenilikçi ses teknolojisi ve şirketin tutarlı kalitesi de onurlandırıldı. Walt'un ölümünden sonra şirket büyümeye devam etti. 1970'lerde televizyon varlığı genişledi. 1980'lerde ev videolarıyla Disney klasiklerini evlere taşıdı. 1983'te Disney Channel açıldı. Aynı yıl Japonya'da Tokyo Disneyland'in kapıları açıldı. Avrupa'da Disneyland Paris ve Sovyetler Birliği'nde düzenlenen Disney Film Festivali, Walt'un hayal ettiği küresel erişimin birer işaretiydi. Bugün Walt Disney adı yalnızca filmlerle değil, hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir marka, bir imparatorluk ve bir kültür mirası olarak yaşamaya devam ediyor. Tüm bu yıllar boyunca Walt Disney'in ölümünden sonra bile şirketin adı altında unutulmaz filmler ve devasa seriler ortaya çıkmaya devam etti. 1980'lerde Tom Hanks'in başrolde olduğu Splash büyük bir hit oldu. 1990'larda The Mighty Ducks filmleri spor ve gençlik sinemasında bir fenomen yarattı. Ardından 1994'te The Lion King geldi. Şarkıları, karakterleri ve Shakespearevari hikayesiyle yalnızca bir animasyon değil, kültürel bir olay haline dönüştü. Ama belki de en büyük kırılma noktası 1995'te vizyona giren Toy Story'ydi. Pixar işbirliğiyle ortaya çıkan bu film yalnızca olağanüstü bir gişe başarısı elde etmedi. Aynı zamanda tarihte tamamen bilgisayarlarla üretilen ilk uzun metrajlı animasyon oldu. Animasyonu başından beri kağıt ve kalemle, sayısız çizimle üreten eski kuşak Disney sanatçıları için bu acı tatlı bir dönemeçti. Ancak dünya değişiyordu, teknoloji değişiyordu ve Disney de bu değişimin en ön safındaydı. Toy Story, günümüze kadar devam eden dev bir serinin başlangıcı oldu. Hatta 5. filmin 2026'da vizyona girmesi planlanıyor. 21. yüzyıla girildiğinde Disney yalnızca bir film stüdyosu olmaktan çok daha fazlasıydı. 2009'da Marvel Entertainment'ı, 2012'de ise George Lucas'ın kurduğu Lucasfilm'i satın aldı. Böylece Star Wars ve Avengers gibi modern zamanların en güçlü sinema markaları da Disney çatısı altına girdi.
Bugün Disney, Comcast ve Sony ile birlikte dünyanın en büyük 3 eğlence devinden biri. Kuruluşunun 100. yılını kutlayan bu şirket, hem gişe rekorlarını kıran filmleriyle hem de küresel kültürü şekillendiren markalarıyla çağımızın en baskın medya imparatorluğu haline geldi. Ama bütün bu ihtişama rağmen Walt Disney'in kişisel mirası hala tartışmalı. Bir yanda Mickey Mouse, Donald Duck, Goofy gibi karakterler ve Snow White, Cinderella, Fantasia, The Jungle Book gibi animasyon klasikleri var. Bu filmler çocukların hayal dünyasını zenginleştirdi. Kuşaklar boyu sürecek masallar sundu. Öte yanda ise Walt'un bazı karanlık kararları ve kişisel özellikleri hafızalarda yer ediyor. 1938'de Leni Riefenstahl'ı stüdyosuna kabul etmesi antisemitizm suçlamalarına yol açtı. Çalışanlarıyla ilişkilerinde öfkeli, soğuk ve zor bir patron olarak anıldı. Yaratıcı ortaklarından Ub Iwerks'in katkıları uzun süre görmezden gelindi. Ayrıca eleştirmenlere göre Disney masalları temizleme eğilimindeydi. Bambi, Felix Salten'ın Avrupa'daki Yahudilerin tehlikelerini alegorik olarak anlattığı romanından tüm politik alt metninden arındırıldı. The Jungle Book, Kipling'in külliyatında aslında en büyük eser olmayan bir hikayeyi alıp yazarın kültürel mirasının tek temsilcisi gibi gösterdi. Kimileri için bu Amerikan popüler kültürünün aptallaştırılması ve yalnızca eğlencelik hale getirilmesiydi. Ama ne olursa olsun Walt Disney vizyoner bir insandı. Disneyland'ı ve asla hayata geçmeyen Epcot şehrini tasarlarken yalnızca bir eğlence şirketi değil, geleceğin yaşam tarzını kurgulamaya çalışıyordu. Onun hayalleri çoğu zaman aşırı iddialı, hatta otoriter görülebilir. Ama hiç şüphe yok ki dünyada silinmez bir iz bıraktı. Bugün Disneyland ve Walt Disney World hala milyonlarca insanın hayal durağı, filmleri hala milyonların büyüme hikayesinin bir parçası. Öyleyse Walt Disney kimdi? Sadece modern çağın en ikonik çocuk hikayelerini yaratan bir eğlendirici mi? Yoksa siyasi görüşleri, tartışmalı kişiliği ve şirketinin dev bir kurumsal devasa dönüşmesi onun mirasına gölge mi düşürüyor? Belki de her ikisi birden. Walt Disney, hatalarıyla, eksiklikleriyle ama aynı zamanda hayal gücüyle ve vizyonuyla 20. yüzyılın en etkili figürlerinden biri oldu. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Walt Disney sizin için sadece Mickey Mouse'un babası, masalların anlatıcısı mı? Yoksa kurumsal açgözlülüğün, kültürel sadeleştirmenin ve tartışmalı siyasi tavırların simgesi mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.